Geçmişin en güçlü imparatorluklarını düşünün. Yüzlerce yıl boyunca ayakta kalan ordular, altınla dolu saraylar, durmaksızın çalışan ticaret yolları ve dünyanın dört bir yanına hükmeden krallar. Şimdi ise aklınıza şu soruyu getirin. Eğer size bütün bunların birkaç 10 yıl içinde neredeyse tamamen yok olduğunu söylesem, inanır mıydınız? Üstelik bu yıkımın ardında tek bir düşman ordusu değil, birbirini tetikleyen onlarca olay vardı. Açlık, kuraklık, depremler, göçler ve tarihin en gizemli topluluklarından biri. Deniz halkları. Peki gerçekten onlar mı dünyanın ilk büyük medeniyetlerini yıktı, yoksa yalnızca zaten çökmekte olan bir düzenin son darbesi mi oldular? Bu videoda yalnızca bir savaşın hikayesini değil, insanlık tarihinin ilk büyük sistem çöküşünü birlikte inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda göreceksiniz ki binlerce yıl önce yaşanan bu felaket, günümüz dünyası için de düşündüğümüzden çok daha önemli dersler barındırıyor. Bunu anlayabilmek için önce yaklaşık 3200 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. O dönemde Doğu Akdeniz, bugünkü anlamıyla dünyanın ekonomik merkeziydi. Mısır, Hititler, Miken krallıkları, Asur ve Babil gibi büyük devletler yalnızca komşu değildi. Birbirlerine bağımlı dev bir sistemin parçalarıydılar. Saraylar arasında elçiler gidip geliyor, krallar birbirlerine hediyeler gönderiyor, diplomatik evliliklerde ittifaklar kuruluyordu. Limanlar günün her saati hareketliydi. Gemiler bakır, kalay, tahıl, kereste, değerli taşlar ve lüks ürünler taşıyordu. Sarayların depoları dolup taşıyor, tüccarlar bir kıyıdan diğerine geçerken aynı zamanda haberleri, teknolojiyi ve hatta yazıyı da taşıyorlardı. Dışarıdan bakıldığında bu düzen sonsuza kadar sürecek kadar güçlü görünüyordu. Ancak çoğu zaman en büyük tehlike kusursuz görünen sistemlerin içinde saklıdır. İşte bu görkemli dünyanın görünmeyen zayıf noktası da tam olarak buydu. Bronz çağının en değerli maddesi bronzdu. Fakat bronz üretmek için iki farklı hammadde gerekiyordu: bakır ve kalay. Bakırı bulmak görece kolaydı. Çünkü Kıbrıs gibi yakın bölgelerde bolca bulunuyordu. Asıl sorun kalaydı. Çünkü kalay binlerce kilometre öteden, bazen Orta Asya'nın derinliklerinden ya da Avrupa'nın uzak köşelerinden geliyordu. Ticaret yollarından yalnızca biri bile kesildiğinde silah üretimi aksıyor, ordular zayıflıyor ve ekonomiler sarsılıyordu. Bugün petrol ya da yarı iletken çipler dünya ekonomisi için ne ifade ediyorsa, o günün dünyasında kalay aynı öneme sahipti. Kimse bunun büyük bir felakete dönüşeceğini tahmin etmiyordu. Fakat doğa çoktan ilk hamlesini yapmaya başlamıştı. İklim değişmeye başladı. Yağmurlar azaldı, nehirler çekildi, tarlalar eski verimini kaybetti. Tahıl depoları boşalmaya başladı. Açlık yalnızca köylüleri değil, imparatorlukları da vuruyordu. Bir kral ordusunu doyuramazsa ülkesini de yönetemezdi. Aç kalan halk ise yöneticilerine olan güvenini kaybetmeye başladı. Küçük isyanlar büyüdü, göçler hızlandı ve devletlerin temelleri sessizce çatlamaya başladı. Tarım toplulukları kıtlıktan kaçarak daha verimli topraklar aramaya başladı ve bu da başka bölgelerdeki dengeleri bozdu. Fakat asıl felaket henüz kapıya bile dayanmamıştı. Tam bu sırada Doğu Akdeniz'i peş peşe büyük depremler sarstı. Bazı şehirlerin surları çöktü. Saraylar ağır hasar aldı. Limanlar kullanılamaz hale geldi. Ticaret gemileri artık eskisi kadar güvenli yolculuk yapamıyordu. Bir tarafta kuraklık, diğer tarafta depremler. Üstelik bunların etkisi yalnızca fiziksel değildi. Ticaret durdukça zenginlik azaldı, zenginlik azaldıkça askerlerin maaşları ödenemedi. Ordular zayıfladıkça sınırlar savunmasız kaldı. Devasa bir zincirin halkaları birer birer kopmaya başlamıştı. Krallıklar arasındaki mektuplaşmalarda artık yardım talepleri, tehdit uyarıları ve
umutsuz çağrılar çoğalıyordu. İşte tam bu dönemde tarih sahnesine gizemli bir topluluk çıktı. Mısır kayıtlarında denizden gelen yabancılardan söz ediliyordu. Günümüzde bu toplulukları deniz halkları adıyla biliyoruz. Uzun yıllar boyunca tarihçiler onların büyük bir istila ordusu olduğunu düşündü. Ancak modern araştırmalar çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü kabartmalarda yalnızca savaşçılar görülmüyor. Kadınlar, çocuklar, yük arabaları ve günlük yaşam eşyaları da dikkat çekiyor. Bu ayrıntı çok önemliydi. Çünkü bu insanlar yalnızca fetih peşindeki askerler olmayabilirlerdi. Belki de arkalarında yıkılmış şehirlerini bırakıp hayatta kalmaya çalışan büyük göç kafileleriydi. Açlık ve çaresizlik onları savaşmaya zorlamıştı. Bazı araştırmacılara göre bu toplulukların kökeni Ege ve Anadolu kıyılarına, hatta Sicilya ve Sardinya gibi uzak bölgelere kadar uzanıyor olabilir. Deniz halkları ilerledikleri her yerde zaten zayıflamış devletlerle karşılaştılar. Bazı şehirler direnemeden düştü. Bazıları ise daha saldırıya uğramadan terk edilmişti. Hitit İmparatorluğu bunun en dikkat çekici örneklerinden biridir. Uzun yıllar başkentin büyük bir saldırıyla yok edildiği düşünüldü. Ancak yapılan kazılar farklı bir gerçeği ortaya çıkardı. Saraylarda ne kraliyet hazinesi ne de çok sayıda insan kalıntısı vardı. Görünüşe göre yönetim merkezi planlı biçimde boşaltılmış, geride kalan şehir ise daha sonra yağmalanmıştı. Yani imparatorluk önce içeriden çökmüş, ardından tarih sahnesinden silinmişti. Bu bulgu, tarihçilerin yıllardır kabul ettiği büyük istila senaryosunu kökten sarstı. Benzer bir tablo Suriye kıyılarındaki Ugarit'te de yaşandı. Şehrin yöneticileri komşularına yardım çağrısı göndermiş, düşman gemilerinin kıyıya ulaştığını haber vermişti. Ancak yardım hiçbir zaman gelemedi. Çünkü müttefik ordular başka cephelerdeydi, kendi topraklarını korumakla meşguldüler. Kısa süre sonra şehir tamamen yok oldu. Fırınlarda pişmeye fırsat bulamayan kil tabletler yangının etkisiyle sertleşti ve bugün o son çaresiz mektupları okuyabiliyoruz. Binlerce yıl öncesinden gelen bu satırlar, bir medeniyetin son nefesini adeta kulaklarımıza fısıldıyor. Bugün birçok araştırmacı artık bu büyük yıkımın tek bir nedeni olmadığını düşünüyor. Kuraklık, kıtlık, depremler, ekonomik krizler, ticaret ağlarının çökmesi, göç hareketleri ve savaşlar aynı dönemde üst üste geldi. Her biri tek başına yönetilebilecek sorunlardı. Fakat hepsi aynı anda yaşanınca dünyanın ilk büyük uluslararası sistemi çöktü. Deniz halkları ise bu felaketin tek sebebi değil, hızlandırıcısı oldu. Zaten ayakta durmakta zorlanan düzen onların gelişiyle tamamen dağıldı. Bugünkü ifadeyle söylemek gerekirse sistem zaten kırılgandı. Deniz halkları yalnızca son darbeyi vurdu. Fakat tarih burada sona ermedi. Büyük imparatorluklar yıkılırken yeni toplumlar ortaya çıktı. Küçük krallıklar kuruldu, Fenikeli tüccarlar Akdeniz'in dört bir yanına yayıldı. Yazı sistemleri değişti, ticaret yeniden şekillendi ve dünya bambaşka bir döneme girdi. Karanlık çağ olarak anılan bu dönemin ardından Yunanistan'da yepyeni bir uygarlık filizlenecek, demir çağı başlayacaktı. Tarih bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Hiçbir medeniyet ne kadar güçlü görünürse görünsün, kırılgan bir sistem üzerine kurulmuşsa sonsuza kadar ayakta kalamaz. Geçmişten günümüze uzanan ders. Belki de bu hikayenin en ilginç yanı budur. Çünkü binlerce yıl önce yaşanan bu olay yalnızca geçmişi anlatmıyor. Bugünün dünyasına da ayna tutuyor. Küresel ticaret ağları, enerji bağımlılığı, iklim değişikliği ve tedarik zincirleri düşündüğümüzde, geçmişte yaşanan bu büyük çöküş sandığımız kadar uzak görünmüyor. Belki de tarih, aynı hatanın tekrarlanmaması için bize bu hikayeyi fısıldıyor. Eğer siz de
tarihin bilinmeyen yönlerini bilimsel araştırmalar ışığında anlatan bu tür belgesellerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlisi de görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Sizce günümüz dünyası, geçmişte yaşanan bu büyük sistem çöküşünden gerekli dersleri çıkarabildi mi? Yoksa tarih bir kez daha benzer bir döngüye mi hazırlanıyor?